İsyancıları kazdırdığı kuyulara attıran 1. Ahmet'in bile baba unvanıyla andığı Kuyucu Murat Paşa olayları nasıl gerçekleşti? 1607 yılı Osmanlı İmparatorluğu'nun varoluşsal bir krizle yüzleştiği bir döneme denk geldi. Merkezi otorite erimiş ve artan Celali isyanları Anadolu ve Suriye bölgelerini resmen yangın yerine çevirmişti. Yakın ülkeyi, toptan yakın! Bu isyanlar tarımsal üretimi durdurmuş, ticaret yollarını kesmiş ve imparatorluğun hem ekonomik hem de askeri kaynaklarını tüketiyordu. Kuruduk yev, kuruduk yev! Genç Sultan 1. Ahmet bu derin iç krizi çözebilecek, tavizsiz ve son derece deneyimli bir lidere ihtiyaç duyuyordu. Bu sorunu çözebilecek bir vatan evladı yok mu? İşte bu karmaşanın ortasında sarayın ve halkın gözü hayatının neredeyse tamamını devlet hizmetinde geçirmiş bir figür olan Murat Paşa'ya çevrildi. Murat Paşa bize yardım et. Yakın oğlum şu kandilleri. Ben Murat Paşa. Kuyucu Murat Paşa 1607 yılında sadrazamlığa atandığında karşısında sıradan eşkıyalar değil, adeta bağımsız devletler kurmaya kalkışmış 10 binlerce kişilik ordulara sahip celali liderler vardı. Biz kötü adamlarız. Aynen öyle. Bu isyancı liderlerden biri olan Can Bolatoğlu Ali Paşa, Suriye'de Halep ve çevresini kendi prenslik alanı ilan etmiş, kendi adına paralar bastırmış, büyük bir askeri güç ve siyasi etki oluşturmuştu. Ben buraya kendi devletimi kurdum, haberiniz olsun. Bir diğer isyancı lider olan Kalenderoğlu Mehmet Ağa ise Anadolu'nun kalbinde faaliyet gösteriyordu ve emrindeki isyancı kuvvetler 30 bin kişiye ulaşmıştı. Ben daha kötü bir adamım. Yok mu beni durdurabilecek bir vatan evladı? Kuyucu Murat Paşa bu kaosu bitirmek için sefere çıkmaya karar verdi. Bu isyancıların anası babası neredeyse gelsin alsın. Başımız şişti. Durdurak bilmeyen Murat Paşa tüm isyancıları ezip geçiyor ve merhamet etmiyordu. İşte bu noktada Murat Paşa kuyucu lakabını tam olarak buradan almıştı. Yakaladığı isyancılar için derin kuyular kazdırıyor, sayıları 10 binleri aşan isyancıları infaz ediyor ve toplu şekilde kuyulara atıyordu. Atın hepsini kuyulara. Üzerlerine de toprak atın. Anadolu'nun her köşesi resmen bir mezarlık haline gelmişti. Hatta Murat Paşa isyancıların yanında isyancılara yardım ettiğini düşündüğü sivilleri de kadın çocuk demeden kuyulara attırıyordu. Yemeğini yemezsen seni kuyucu Murat Paşa'ya veririm. Bana ne yemeyeceğim? Sen ne isyankar bir çocuk oldun ya? Kuyuya atılacak isyancı bir çocuk sesi mi duydum yoksa? İsyancı liderlerden biri olan Can Bolatoğlu isyanını bitirmek için yaşlı amcası Haydar Bey'i af dilemek üzere İstanbul'a gönderdi. Sultan 1. Ahmet Can Bolatoğlu'na Tımışvar Beylerbeyini vererek isyancıyı affetti. Hadi tamam affettim, gel. Can Bolatoğlu affedildiğini öğrenince büyük bir sevinçle İstanbul'a geldi. Herkes isyanın barışçıl bir şekilde sona erdiğini düşünüyordu. İşte şimdi deme keyfimi. Ancak Kuyucu Murat Paşa padişah tarafından bizzat affedilmiş ve yeni bir eyalete atanmış olmasına rağmen Can Bolatoğlu'nu Belgrad'da bulunduğu sırada idam ettirdi. Yardım edin, yardım edin. Benden kaçabileceğini mi sandın Can Bolat? Ama padişah beni affetti. Ben de padişahı affediyorum. Seni affettiği için. İsyanları bastıran paşa hemen ardından Safevilere karşı Doğu seferine çıktı. Fakat tarihler 5 Ağustos 1611'i gösterdiğinde 90 yaşındaki sadrazam ani bir şekilde Diyarbakır'da öldü. Kesin olmamakla birlikte Vezir Nasuh Paşa tarafından zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Sizin bu olay hakkındaki düşünceleriniz neler? Bir sonraki konumuz ne olsun? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Kanalı desteklemek ve videolara erkenden erişebilmek için kanalımıza katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.